Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün American Truck Simulator'dayız. Böyle harita DLC'leri arka arkaya geliyor. Louisiana harita DLC'si ayın 4'ünde yani 4 Aralık'ta yayınlanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biz erken erişimdeyiz. Zaten üstteki yazıdan görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Nasıl göstereyim? Şöyle koyu yere tutarsak daha iyi gözükür. Louisiana Early Access Build olarak yazıyor zaten yukarıdaki yazıda. Erken erişim sürümündeyiz. Louisiana harita DLC'si. Hemen şöyle gösterelim. Louisiana bölgesi. Şurası. Eyalet biliyorsunuz. Yayınlanıyor harita DLC'leri. ATS'de. O yüzden yılda birden fazla harita DLC'si çıkartıyorlar. Bu da yeni harita DLC'lerimizden bir tanesi. Louisiana harita DLC'si olacak. Hemen şöyle hatta gösterelim. Yalnız bu seferki harita DLC'si birazcık ilginç ve güzel olacağını ben düşünüyorum açıkçası. Çünkü güzel yerler, güzel yollar, orman yolları böyle farklı farklı görebilirsiniz. Bu tarz yollar var. Nerelerde olduğunu bilmiyorum. Artık birlikte göreceğiz onları. Ama ilginç böyle ilgi çekici yerler var bu sefer Louisiana bölgesinde. Şöyle görebilirsiniz. Dönen köprüler, havaya kalkan köprüler, feribotlar var. Şey şeklinde, nasıl diyeyim, animasyonlu feribotlar falan var. İstek listenize sizler de ekleyebilirsiniz arkadaşlar, bilginiz olsun. Şöyle hatta mağaza sayfasına gidelim mi be? Buradan nerede o Louisiana. Genelde sonlara doğru oluyor ama bak, British Columbia falan. Daha bunlar eklenmiş, bunlar gelecek yani. Eklenen yerler var. Bu arada araç şeyleri gelecek biliyorsunuz. Ram ve Dodge Carpack, Ford Carpack araç DLC'leri gelecek. Bak, South Dakota, Illinois. Bayağı bir gelecek olan. Bak, Louisiana burada. Şu yayını kapatalım. Buradan büyük fotoğraflara gelelim. Buradan da görsellerini görebilirsiniz. Farklı farklı şirketler var. Çok büyük şirketler var bu arada. Liman şirketleri. Bakın bu tarz bekleme noktaları var. Burada bekliyorsunuz. Köprü kalkıyor çünkü. Gemi geçiyor, iniyor falan. Bunu ETS'de mi görmüştük biz? İlk ETS'de vardı galiba. İtalya bölgesinde vardı böyle bir köprü. Sonra ATS'ye de gelmiş miydi? ATS'ye döneni mi gelmişti? Öyle bir şeydi. Yükleme noktaları falan var. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Bayağı uzun uzun köprüler var bu arada. Bu tarz animasyonlu feribot geçişleri var. Yakın mesafe böyle. Hemen karşıya tık diye geçiyorsunuz ama animasyonlu yapmışlar onları. O tarz yerler var. Bu orman yolları var. Hatta biz bugün bu yolu gideceğiz. Burayı denk getirdim. Buldum yani. Buldum derken hani bir şirkete gittim. Sıfır kamerasıyla oradan başlayayım. Hani orada bir orman yolu gibi bir şirket vardı tabelasında. Oraya bakayım derken burayı gördüm, keşfettim yani. Sonra fotoğraflarda da gördüm burayı. Şöyle tahta köprü falan var. Buralardan geçeceğiz yani. İlk videomuz burada olacak. Evet, böyle başa döndük. İstek listenize ekleyebilirsiniz arkadaşlar. 4 Aralık'ta çıkış yapacak, bilginiz olsun. ATS severlere duyuru yapmış olalım biz de. Haritamız burası. Başlayacağımız nokta da şuradaki şirket. Bu şehrimiz burası. Nasıl okunuyorsa artık o. Ondan sonra şirket de şurası. Chuck and Jack's. Böyle bir orman şirketi. O ormanın içinden başlıyor. O işte dediğim köprüler. Buradan çıkacağız şöyle. Monroe tarafına böyle devam edeceğiz. Hatta şurada da bir ada var. Burada bir şirket var. O animasyonlu feribot falan burada diye tahmin ediyorum. Buraya bakarız. Şöyle küçük bir ada var burada. Bu adadan böyle karşıya geçiyorsunuz falan. Böyle bir bölge falan yapmışlar yani. Güzel yerler olacağına eminim. Farklı bir harita olmuş. Güzel bir harita çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, aracımız oyunu kendi aracı Volvo. Bu tarz erken erişim paketlerinde, DLC'lerinde
mod kullanmamızı istemiyorlar özellikle. Herhangi bir problem, sıkıntı çıkmasın versiyonla alakalı diye. O yüzden araç Dorse oyunun kendisine ait. Evet, haydi bakalım. Çıkalım. Bu arada ayarlarım falan yeni yaptım tekrar ATS'ye. İşte retarder kolu, sinyal kolu, vites atamaları. Araç 18 vites ve manuel kullanacağız bunu. Düşünün. Biraz sıkıntılı. Şöyle bir kontağımızı açalım. Aracımızı çalıştıralım. Evet, haydi bakalım. Bu arada benim sinyalin çalışmaması USB çoklayıcıdan kaynaklanıyormuş. Şimdi sinyal motorlu olduğu için ekstra güç çekiyor. Çoklayıcı kaldıramıyor, destekleyemiyor, iptal ediyor falan. Farklı bir USB aldım onu. Hiçbir problem, sıkıntı yaşatmadı bana. Bakalım, inşallah da yaşatmaz. Kasanın önünde 2 tane USB var takabileceğim. Ekstra bir USB olmadığı için aslında keşke her birini ayrı ayrı kasaya takabilsek ama işte öyle olmuyor. Öyle bir USB kapasitemiz yok. Maalesef. Evet, haydi bakalım. Çıkalım şöyle yolumuza. Vitesi karıştırdı. Bunda çünkü 4, yani bir low, bir high, 2 low, 2 high, işte 3 low, 3 high, 4 high, 4 low, 4 high. Bu şekilde 8 vites. Ondan sonra aktarma yapıyorsunuz işte. Yine birinci vites takıyorsunuz. 5 low high, 6 low high, 7 low high, 8 low high, 16 vites böyle. Bir de ekstradan low low, low high vitesleri var. Şuradan şöyle bir dönüşümüz. Ya çok low high arasında oynama yapmasak da olur. High'da bırakıp o şekilde devam edebiliriz aslında. Yani deneme amaçlı birazcık böyle ben de kurcalıyorum açıkçası. Mesela 4 low hiç geçmedim. Direkt 4 high'dan devam ediyorum. Burada bir şirket. Ormandan gelen seslere bak. İşte o dediğim köprü mesela. O gördüğümüz ağaçlar sarkıtlı böyle. Şöyle gelelim hatta buraya. Bildiğim bataklık aşağısı ya, şuna bak. Kuş sesleri çok iyi oluyor. Kurbağa sesleri falan bak. Yani çok ağır yük, aşırı ağır yük olmadığı süreçte çok low high geçiş yapmanın da bir mantığı yok yani. Yok gibi şu an. Ama sanki sağ sinyal çalışmadı gibime geldi. Dur bakayım. Yine bakacağım ona. Bak, sol sinyal. Okey. Aha bak. Dur bakayım, USB'yi direkt çıkartıp takınca şey yapabiliyor. Bir onu deneyeyim. Şöyleyken bir daha takalım. Yani çalışıyor, bir sıkıntı yok.
Bunları bir aşağı yukarı yapmamız gerekiyormuş bu arada. Tuş mantığıyla çalışmadığı için ilk çalıştırdığımız zaman bir sonuna kadar aşağı indirip yukarı kaldırmamız gerekiyormuş. Aynen. Tamam. Şu an geldi. Ya işte çok fazla USB var abi. Yani kasanın arkasına zaten takma imkanım yok onları. Mecbur kasanın önüne takıyorum. Kasanın önünde de 2 tane USB var. Çoklayıcı kullanmak zorundayım. Mecburen. Oradan birazcık sapıtıyor olay. Benim onlara nasıl bir çözüm bulmam lazım? Yani çözüm de bulamam. Kasanın arkasındaki USB'ler de artık doldu. O kadar çok USB kullanan alet var ki. Kasanın arkasındaki bütün USB'ler full. Bir tane bile boşluğum yok. Sadece bir tane Type-C boşluğum var. O kadar. 2 tane Type-C girişi var. Birisini ne kullanıyor? Hard disk kullanıyor. Ya depolama birimi kullanıyor. Harici. Bir tane Type-C boşluğum var. Onun dışında normal USB boşluğum hiç yok yani. Öyle söyleyeyim. Şu an ekstra bir cihaz olsa kasanın önünde 2 tane USB girişi var. İkisi de dolu. Bunlar takılı kontrolcüler. Asfalta çıktık birazcık. Basalım bakalım. Tam 18 vitesi 18 vites gibi kullanıyoruz şu anda. Bu arada bunda retardar değil, motor freni sistemi kullanıyorum. Kademeli motor freni kullanıyorum. 3 kademesi var. ATS'de böyle kullanıyoruz sistemi. ETS'de normal retardar olarak kullanıyoruz. ATS'de kollarda çünkü motor freni var gerçekten Amerikan tırlarında. Çok yeşillik alan var. Çok ormanvari bir harita. Aslında ATS çok güzel. ETS'ye nazaran grafikleri
Stabilizasyonu çok daha iyi. Ama işte tutmuyor maalesef. Çünkü sadece Amerika'yı kapsadığı için ona göre modlar yapılamıyor. Mesela harita modu yapılamıyor yani ona göre. Sadece Amerika bölgesiyle alakalı ya da çevre, ufak tefek çevresiyle alakalı yapılabiliyor. Lan araç geliyor. Gelme, gelme. Atlarız vallahi. Gideceğimiz yolda başka bir ilginç görsellerimiz yok herhalde, böyle hani ne bileyim açılan köprü işte ne bileyim animasyonlu bir şey falan, zaten onu hani görebiliyoruz haritada da, var mı yok mu gemi geçişlerine. Bu yolumuzda yok ama öyle bir açılan kapanan köprü falan filan, dönen köprü falan pek öyle bir şey önümüzde yok galiba. Ne ötüyor? Ama dayı yani öyle bir yerde duruyorsunuz ki. Lan dur, yanlış şeye geçtik. Şimdi ha. Yine sinyal bir gel git yaptı. İptal etmiş olabilir. Hemen bakıyorum. Aynen. Sol sinyal gitti şimdi. Sağ var. Sol gitti. Benim ona bir çözüm bulmam lazım. Bir yerde bir güç kesiyor ama.
USB'si tek şu an bende. Yani tek çıkıyor ve tek bir USB'ye giriyor. Çoklayıcı da değil. USB kablosunda olabilir belki. Bir de USB kablosunu değiştirip denemem lazım. Bir de onu denerim. Böyle deneye deneye çözeceğim abi. Yapacak bir şey yok yani. Çok fazla USB aparat kullanıyoruz. Çok fazla USB kullanıyoruz. Artık bilgisayarın da canı çıkıyor yani. Anakart da bir yere kadar. Yeter artık diyor. Evet, Monroe. Şehre girelim mi? Nereden giriliyor? Buradan girilmiyor galiba. Gerçi buradan exit veriyor ama. Bakayım. Sanırım oradan giriliyormuş. Şuradan girsek. Denemem lazım. Şurada benzinlik var ama karşı yolda. Oraya geçiş var mı bilmiyorum. Şuradan direkt geçiş varsa oraya zıplayalım. Var mı? Yok. Buradan varsa şurada vardır. Dur. Burası ters. Bir kurtaralım tabii önce de. Bizim şuraya dönmemiz lazım. Nasıl döneceğiz ben de bilmiyorum ama. Bunlar benzin kuyruğuna girdiler baya. Şuraya park edelim ya, bakayım. Şuraya burnumuzu verip şöyle gerileme girebiliriz. Adamın dorsaya çarptık. Ama yani bunlar da arkama giriyor, ne yapayım? Ne dat. Park etmeye çalışıyordum. Ne giriyorsunuz?
Ha bak yani biz de park yapmaya çalışıyoruz. Tamamdır, böyle kalabiliriz. Hoppa. Yani USB kablosundan mıdır bilmiyorum ama kablodan olsa hani bunlar da belki çalışmaz. Çünkü selektör her şeyi çalışıyor. Bazen solu iptal ediyor, bazen sağı iptal ediyor. Çoklayıcıda da değil. Neyse deneyeceğiz. Deneye deneye bulacağız. Deneye deneye yapacak bir şey yok. Evet, şöyle kontağımızı da kapatalım. Böyle açık kalsın, tamamdır. Motor stop ettik. Kontak açık. Evet arkadaşlar, yeni harita DLC Louisiana 4 Aralık'ta geliyor. Sizler de Steam'den istek listenize ekleyebilirsiniz. Çıktığı zaman hem mailinize gelir hem Steam'den bildirim alırsınız. Almak isteyenler varsa oradan alabilirler. Birden ya bir yıl içerisinde ETS'ye bir harita DLC geliyor. Ama ATS'ye 3-4 tane gelebiliyor. Bilginiz olsun. O yüzden ATS'nin harita DLC'leri hep ucuz olur. Çünkü küçük bölgeler, küçük eyalet ilerlediği için daha ucuz oluyor ama daha fazla harita çıkartıyorlar. Ama bu harita güzel gibi. Belki birazcık ATS oynayabiliriz. Yani haritanın böyle güzel yerlerini keşfedersek. Çok ATS oynama taraftarı değilim ama böyle haritada güzel yerleri keşfedersem ufak tefek ATS videoları da yine ara ara böyle çekebilirim. Bilginiz olsun. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.